Karanlıkta gizlenen gerçeklerin peşinde insan ruhunun en derin dehlizlerine iniyoruz. Ben Erman. Bugün Yu Yong Chol'un dosyasını birlikte inceliyoruz. Hazırsanız karanlık başlıyor. Ömrü suç içinde geçiyordu. Bu onun için bir tercih değil, adeta tedavisi olmayan bir hastalıktı. Öldürdüğü her kurbanı ayrı yere gömüyor ve o mezarları unutmamak için başlarına sinsi işaretler bırakıyordu. Üzerindeki o ikonik sarı yağmurluk artık sadece bir kıyafet değil, dehşetin ve kaçınılmaz sonun imzasıydı. Peki bu sarı yağmurluğun altındaki gerçek trajediyi ve işaretlerin sakladığı o korkunç sırrı öğrenmeye hazır mısınız? Bugün o imzayı atan adamın karanlık zihnine iniyoruz. Zenginleri cezalandırmanın en doğrusu olduğuna inanıyordu. Kendisini bir suçlu olarak değil, bu adaleti sağlayan bir cezalandırıcı olarak görüyordu. O sarı yağmurluk yaklaştığında lüks içindeki hayatlar için artık geri sayım başlamış demekti. Yu Yong Chol, 18 Nisan 1970'te yoksulluğun göbeğinde parçalanmış bir ailenin içinde doğdu. Babasıyla taşındığı Seul'un arka sokaklarında açlığın yanında bir de okulda gördüğü ağır zorbalık eklendi. Maddi durumu iyi olan çocukların bitmek bilmeyen alayları Chol'un ruhuna nefret tohumu ekti. Ona göre yoksul olmasının tek suçu o lüks içinde yaşayan zenginlerdi. Bu durum onda hastalık gibi büyüyen bir nefretin başlangıcıydı. 1985 yılında babasını bir trafik kazasında kaybedince kaderini kendi elleriyle değiştirmeye yemin etti. İçindeki bu derin nefreti sanatla bastırmaya çalışıyordu. Resim yapmak, gitar çalmak ve şarkı söylemek onun için bir sığınaktı. Hayatını tersine çevirmek, o hor görüldüğü dünyadan kaçmak için sanat alanında uzmanlaşmış bir lisenin kapısını çaldı. Ancak bu sanat tutkusu ileride sergileyeceği o kan donduran sahnelerin sadece bir provası olacaktı. Akademik performansı yetersiz kalınca hayallerindeki okulun kapıları yüzüne kapandı. Bu ret cevabı ruhunda onarılmaz bir yara açtı. Sonunda onu kabul eden sıradan bir teknik okula sığındı. Ancak zihni artık ders kitaplarında değil, hızlı ve kirli paranın peşindeydi. Henüz büyük bir caniye dönüşmeden önce karanlık dünyayla tanışması gecikmedi. 18 yaşına bastığında içindeki zengin nefretini eyleme dökerek varlıklı bir komşusunun evine girdi. Bu hırsızlık girişimi onun çocuk ıslah evine ve okulundan tamamen kopmasına yol açtı. Sınıfta kalmasıyla birlikte suç basamaklarını hızlı tırmanmaya başladı. 1991'de tekrarlanan hırsızlıktan yakalanıp 10 ay hapis cezasına çarptırıldığında artık geri dönülmez bir yoldaydı. Aynı yıl hayatındaki bu kaosa rağmen evlendi ve bir oğul sahibi oldu. Ancak kurduğu bu yuva bile içindeki karanlığı dindirmeye yetmeyecekti. Bir aile kurmuş olması içindeki durdurulamaz karanlığı dizginlemeye yetmedi. Suç onun için bir yaşam biçimi haline gelmişti. 1993 yılında bir kez daha araba çalarken yakalanarak 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapishaneden çıktığında ise bedenine bir başka darbe indi. Epilepsi teşhisi kondu. Ancak o bu hastalığını bile fırsata çevirmeyi hayal etti. Zihni artık sigorta şirketlerini dolandırarak kolay para kazanmanın yollarını kurguluyordu. Birkaç yılını bu dolandırıcılık planlarıyla geçirdikten sonra 1995 yılında sınırlarını çok da korkunç bir noktaya taşıdı. Çocuk istismarı içeren yetişkin filmleri satarken yakalandığında bu suçun bedeli 2 yıl hapis cezası oldu. Özgürlüğüne kavuştuğunda yine durdurulamadı. 1998'de hırsızlık, sahtecilik ve kimlik hırsızlığı suçlarından 1-2 yıl daha mahkum edildi. Ömrünü sanki ruhuna işlemiş bir hastalık gibi suçun peşinde geçiriyor, hayatı hapishane hücrelerinden akıp giderken dışarıda karısı tek başına bir aileye bakmaya çalışıyordu. Doğru olmayan bir adamın kurduğu yuvanın yıkıntıları arasında ayakta kalmaya çalışıyordu adeta. 2000 yılında 15 yaşındaki bir kıza saldırdığı için 3,5 yıl hapis cezası aldı. O parmaklıklar ardındayken 27 yaşındaki karısı daha fazla dayanamayarak onu terk etti. Bu boşanma ruhundaki nefreti kadınlara karşı körükleyen son darbe oldu. 11 Eylül 2003'te tahliye olduğunda zihni seri katil Song Dae-yong hakkındaki makaleler ve zenginleri hedef alan kanlı fantazilerle doluydu. Artık sadece bir suçlu değil,
Bu bir seri katil olmayı hayal ediyordu. Hapisten çıkar çıkmaz bir silah edindi ve elini alıştırmak için köpekleri katlederek korkunç provalara başladı. Serbest kalışının üzerinden sadece 13 gün geçmişti ki 24 Eylül 2003'te zihnindeki o karanlık sahneleri gerçeğe dönüştürmek için ilk saldırısını gerçekleştirdi. Seul'un en lüks mahallelerinden biri olan Singsadong'da ilk büyük provasını gerçekleştirmek için harekete geçti. Songyuan Üniversitesi'nden emekli öğretmen 72 yaşındaki profesör Lee Dang-soo ve 68 yaşındaki eşinin yaşadığı 2 katlı eve sinsi bir gölge gibi sızdı. Önce yaşlı adamı boynundan bıçakladı. Ardından çiftin hiçbir tepki vermesine fırsat tanımadan elindeki ağır çekişle her ikisini de vahşice katletti. Evde hiçbir şeye dokunmadan cinayete hırsızlık süsü vererek uzaklaştı. Onun tek amacı zenginleri cezalandırmaktı. Bu ilk kan içindeki canavarı tamamen serbest bıraktı. Sadece 2 hafta sonra 9 Ekim'de tekrar ortaya çıktı. Başka bir lüks eve zorla girdi. Karşısındaki yaşlı kadının kafasını çekişle parçaladı. Gürültüye koşan ev sahibinin karısı merdivenlerin başında kayınvalidesinin katiliyle göz göze geldi. Katil kadını acımasız bir tekmeyle yere serdikten sonra evde başka birinin olup olmadığını sordu. Korku içindeki kadın kocasının ve oğlunun üst katta olduğunu söylediğinde ölüm saçan çekiç için yeni hedefler ortaya çıkmıştı. Katil kadının zayıf direnciyle yetinmedi. Elindeki ağır çekişle darbelere devam ederek korku dolu gözlerle ona bakan engelli oğlunun üzerine yürüdü. Chul genci diz çökmeye zorladı ve ardından onu da vahşice katletti. Aslında kocası evde yoktu. Kadın katili korkutmak umuduyla o çaresiz yalanı söylemişti. Ama bu yalan bile canavarı durdurmaya yetmedi. Ölüm makinesi durmak bilmiyordu. Takvimler 16 Ekim'i gösterdiğinde yeni hedefi bir milyonerin karısı olan Yu Jong-hee'ydi. Eve sızdıktan sonra kadını bıçakla tehdit etti. Evde yalnız olduğunu öğrendiğinde ise onu banyoya sürükleyerek darp etmeye başladı. Kadın saatler sonra oğlu tarafından ağır yaralı halde bulunsa da kurtarılamadı. 18 Kasım'da bir lüks evin kapısını daha zorlayan Chul karşısında evin hizmetçisini buldu. Hizmetçisinin şaşkınlıkla sorusu "Sen kimsin?" oldu. Bıçağın soğuk namlusunu göstererek cevap verdi. Tek bir arzusu vardı. Ana yatak odasında nerede olduğunu öğrenmek ve orada saklanan ayrıcalıklı hayatı sonlandırmaktı. Ana yatak odasına ulaştığında ev sahibi Kim Jong-sek yatağında savunmasızca yatıyordu. Chul hiç vakit kaybetmeden kurbanını vahşice katletti. O sırada kucağındaki bebekle titreyen hizmetçi canı pahasına minik yavruyu korumaya çalışıyordu. Katil bebeğini kollarının arasından çekip aldı. Bir kanepeye yatırdı ve üzerine bir battaniye örttü. Bu onun kanlı eylemlerinin arasında en tuhaf ve açıklanamaz olanıydı. Ardından hizmetçiyi de öldüresiye darp etti ve yan odaya bıraktı. Odada bulunan kasayı zorladığı sırada elini kesen Chul, geride bırakabileceği DNA kanıtlarını yok etmek için evi ateşe verdi. Alevler evi sararken o minik bebek mucizevi bir şekilde yangından sağ kurtulmayı başardı. Seul polisi tam bir çıkmazın içindeydi. Kurbanlar arasında hiçbir bağ yoktu ve evdeki değerli eşyalara dokunulmamıştı. Müfettişlerin elinde birkaç belirsiz ayak izi ve kalitesiz kamera görüntüsünden başka bu gölge katille dair hiçbir somut iz yoktu. Zenginlere duyduğu nefretin yanında ruhunu kemiren yeni bir zehir daha eklenmişti. Kadın nefreti. Boşandığı günden beri içinde bu hıncı büyüten Chul, başlangıçta eski karısını öldürmeyi bile düşlemişti. Ancak onu reddeden sadece eski karısı değildi. Yeni kız arkadaşı da onu terk edince nefreti kontrol edilmez bir boyuta ulaştı. Her iki kadının da masaj salonları ve fuhuş bağlantılı telefon şirketlerinde çalışıyor olması onun yeni kurbanlar profilini belirledi. Kendisine o kadınları anlatan seks işçilerini de artık evine çağırmaya başlamıştı. O ev yavaş yavaş sessiz ve devasal bir mezarlığa dönüşecekti. Aralık 2003'te bir seks işçisiyle görüşmeye başladı. Ancak kadın Chul'un karanlık geçmişini ve sabıka kaydını keşfedince ondan arkasına bakmadan kaçtı. Bu reddediliş canavarın içindeki son insanlık kırıntısını da yok ederek onu cinayetlere döndürmek için yeterli motivasyonu verdi. 9 Şubat 2004'te sessizliğini bozarak bir sokak satıcısı olan Chan Yong-dae'yi vahşice öldürdü. Ardından sanki o tüm hayal kırıklığını yakmak istercesine adamı minibüsüne ateşe vererek gecenin içinde kayboldu. Takvimler 16 Mart'ı gösterdiğinde Wong Jing-hye boğarak nefesini kesti. Ancak bu kez sadece öldürmek yetmedi. Kurbanın bedenini parçalara ayırarak kalıntılarını bir üniversite patikasına,
adeta birer çöp gibi attı. Şiddet sarmalı 14 Nisan'da kendisini sahte bir ilaç sattığı için sokak torbacısı Ah Jae-song'u katletmesiyle devam etti. Mayıs ayına gelindiğinde ise dairesi artık tam bir mezbahaya dönmüştü. Eve çağırdığı bir seks işçisini el yapımı çekiciyle bayılttı ve o çaresiz haldeyken banyoda yaşamına son verdi. Geride hiçbir iz bırakmamak için kurbanlarının parmak uçlarını bile kopartacak kadar ileri gitti. Ceset parçalarını siyah çöp poşetlerine doldurup bir tapınağın yakınlarındaki dağın sessizliğine gömdü. Bu yöntem artık onun kanlı imzası haline gelmişti. Çağırdığı her kadının aynı yöntemle parçalıyor ve ormanın derinliklerine teslim ediyordu. Ancak zihnindeki sapkınlık sınır tanımıyordu. O sadece gömmüyor, kurbanlarını parçalarını yiyordu da. Bu tüyler ürperten eylemin kendi kirlenmiş ruhunu temizleyeceğine ve ona tanrısal bir arınma sağlayacağına inanıyordu. O artık sadece bir katil değil, ruhunu cesetlerle besleyen bir canavara dönüşmüştü. Arka arkaya kaybolan genç kadınlar masaj salonu sahiplerinin dikkatinden kaçmamıştı. Ancak bu kadınların hayatı o görkemli malikanelerde can veren zenginler kadar kıymetli görülmedi. Toplumun ve yetkililerin gözünde onlar sadece zorunlu hayatlarından kaçıp izini kaybettiren gölgelerdi. Kimse bu sessiz gidişin ardından bir mezbahaya dönmüş o evi hayal edemiyordu. Kaçtıkları sanılıyordu. Oysa her biri banyoda son nefesini vermişti. Chul bu kanlı oyunda en son ölümcül bir hata yaptı. Yeni bir kurban istemek için masaj salonunu aradığında elinde daha önce katlettiği kurbanlardan birinin telefonu vardı. Salon sahibi ekranda beliren o tanıdık ama haftalardır sessiz olan numarayı görünce buz kesti. Kayıp bir kızın telefonundan gelen bu yabancı ses sahibinin zihninde hemen bir alarm zili çaldı. Arayan ya kızı kaçıran kişiydi ya da kızı en son gören. Polise giden o ihbar Chul'un o güne kadar ustalıkla ördüğü o karanlık pelerini söküp atacak olan ilk düğümün çözülüşüydü. Polisler ihbarın ardından harekete geçti. Ancak büyük bir ihmal yaşandı. Olay yerine gönderilen memur katil henüz oraya gelmeden ayrıldı. Chul kurbanıyla buluşacağı sandığı otele girdiğinde karşısında polisleri değil, intikam hırsıyla dolu masaj salonu çalışanlarını buldu. Çalışanlar tarafından yakalanan seri katil ancak olay yerine gelen polisler tarafından gözaltına alınabildi. Sorgu odasında alındığında ise ağzından dökülenler kan dondurucuydu. Chul o güne kadar kimsenin bilmediği tüm cinayetlerini soğukkanlılıkla itiraf etti. Polislerin karşısındaki adam sadece bir hırsız değil, şehrin sessizce kana bulayan canavarı olduğu ortaya çıktı. Kibirli tavırlarından ödül vermeyen Chul, sorgu sırasında 140 IQ'ye sahip olduğu bir adam olduğunu iddia ederek polislerle adeta alay ediyordu. Kurtulmak için zihnindeki son kozu da oynadı. Daha önce konulan epilepsi teşhisini kullanarak bir kriz taklidi yaptı. Oluşan kargaşadan yararlanıp gözaltından kaçmayı başarsa da özgürlüğü sadece 12 saat sürdü. Yeniden kıskıvrak yakalandığında artık kaçacak yeri kalmamıştı. Müfettişler anlattığı korkunç hikayelerin doğruluğunu kanıtlamasını istediklerinde Chul büyük bir soğukkanlılıkla teklifi kabul etti. Şimdi sıra o sessiz dağ yamaçlarının ve sessiz toprakların altında gizlediği karanlık sırları birer birer gün yüzüne çıkarmaya gelmişti. Polislerin eşliğinde ıssız dağ yamaçlarına ve sessiz patikalara doğru yola çıktığında üzerinde daha sonra adıyla özdeşecek olan sarı yağmurluk vardı. Medya ordusu her adımını takip ederken o soğukkanlı bir rehber gibi ölülerin saklandığı yeri tek tek işaret etti. Zihni o kadar karanlık ve planlıydı ki her bir cesedi gömdüğü yeri unutmamak için oraya gizli işaretler bırakmıştı. Dairesini bir mezbahaya, dağı ise kişisel mezarlığa dönüştürmüştü. Artık tüm dünya onu sarı yağmurluklu katil olarak tanıyordu. 6 Eylül 2004. İlk kez mahkeme karşısında çıkartıldığında sergilediği tavır kurban yakınlarının acısını katmerledi. Ağzından dökülen özür kelimeleri ruhunda derin boşlukları gizlemeye yetmiyordu. Çünkü hemen ardından eğer yakalanmasaydım cinayetlerine devam edeceğini açıkça itiraf etti. Bu itiraf pişmanlığın onun lügatında yer almadığını, dilediği özrün ise sadece mahkeme salonunda sergilediği sahte bir gösteriden ibaret olduğunu kanıtıydı. O toplumdan intikam almayı aklına koymuş ve bu yolda durmaya hiç de niyeti yoktu. Mahkeme salonu onun için adalet mekanı değildi. Son gösterisini sergilediği bir sahneydi. 2 hafta sonra öfke patlaması yaşayarak 3 hakime birden saldırdı. Dizginlenemez nefreti artık hukuk temsilcilerini de hedef alıyordu. Eylül ayında başlayan duruşmalar kendini savunmak yerine yeni itiraflarda bulunarak karanlık listeyi genişletti.
toplam 26 kişiyi hayattan kopardığını iddia ediyordu. Yeniden hakim karşısına çıkarılmasında bir gün kala hücresinde kendi yaşamına son vermeye teşebbüs etti. Ancak bu son kaçış planı başarısızlıkla sonuçlandı. 3 hafta sonra mahkeme salonunda kendisine küfreden bir izleyiciye saldırarak ortalığı birbirine kattı. Ancak bu kaostan sonra daha fazla olay çıkartamayacağına dair söz verdi. Takvimler 13 Aralık'ı gösterdiğinde kanıtlayan 20 cinayetle suçlu bulundu. Hakkında idam kararı verildi. Bu dava tüm Güney Kore'yi derin bir dehşete sürüklemekle kalmadı. Aynı zamanda unutulmuş bir idam cezası tartışmalarını yeniden alevlendirdi. 1997'den beri hiçbir infazın gerçekleştirilmediği ve idam tamamen kaldırılmasını planladığı ülke, sarı yağmurluklu katilin vahşeti halkın fikrini tamamen değiştirdi. Artık toplumun büyük bir çoğunluğu bu cezanın uygulanmasını hayal ediyordu. O günden itibaren Seul Gözaltı Merkezi'nde dört duvar arasında sonunu bekleyen bir gölge olarak yaşamını sürdürdü. Güney Kore halkı tarihin en karanlık dönemlerden birine tanıklık etmenin verdiği derin bir korku ve dehşet içindeydi. Kendi toplumlarının bağrından böylesine bir canavarın nasıl çıktığını şaşkınlık içinde izliyorlardı. Ancak Yoo Yong-chol'un bu kadar uzun süre durdurulmamasının ardında sadece kendi kurnazlığı değil, polis teşkilatındaki derin çatlaklar da yatıyordu. O dönem polis birimleri sadece kendi bölgelerine odaklanıyor, diğer bölgelerle bilgi paylaşmaktan kaçınıyorlardı. Paylaşılan bilgiler ise sadece başarı hikayeleriyle sınırlı kalıyor, çözülmeyen davaların yarattığı başarısızlıklar bir sır gibi saklanıyordu. İşte bu iletişim kopukluğu sarı yağmurluklu katilin adeta bir hayalet gibi şehirde dolaşmasına zemin hazırladı. Ancak onun yakalanışı Kore Polis Teşkilatı'nda hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı köklü bir reform sürecini başlattı. Bazı çevreler Chul'un karanlık yola çıkışını 1998'de büyük ekonomik krizin yarattığı toplumsal bir yıkıma bağlıyordu. Onun zihninde para yaşamak için gerekli olan tek şey değil, aynı zamanda nefretin en büyük yakıtıydı. Paranın her kapıyı açtığını gördükçe zenginleri cezalandırmanın en kutsal görev olduğunu inanmaya başlamıştı. Kendisini toplumun adaletsizliğine karşı kanlı bir terazi tutan baş cezalandırıcı olarak hayal ediyordu. Zaten ömrünün büyük bir kısmını hapishane duvarlarının arasında tüketmiş bir adam için yakalanmak ve hapsedilmek bir korku değil, aşina olduğu soğuk bir rutin. O dışarıdaki dünyaya kendi zihnindeki cehenneme benzetene dek durmayan, vicdanını çoktan hücrelere bırakmış bir gölgeydi. Chul kurbanlarını büyük bir titizlikle seçiyordu. Hedefinde ya toplumun en üst basamağındaki zengin yaşlılar ya da en savunmasız halkası olan seks işçileri vardı. Lüks evlere gölge gibi sızıyor, kurbanlarını kendi imalatı olan ağır çekişle vahşice katlediyor. Cinayet mahallerini birer hırsızlık sahnesi gibi kurgulasa da evlerdeki servete dokunmuyor, sadece o kanlı cezalandırma ritüelini tamamlamaya odaklanıyordu. Daha sonra nefreti kadınlara yöneldiğinde ise dairesini tam bir mezbahaya dönüştürdü. Eve çağırdığı kadınları bayıltana kadar dövüyor, ardından banyosunda infaz ederek bedenlerini parçalara ayırıyordu. Vahşeti sınır tanımıyordu. Cesetleri ortadan kaldırmaktan önce kurbanlarının parmaklarının uçlarını kesiyor, bazılarının cansız bedenlerini ateşe veriyordu. Sokaklarda avlanırken kullandığı en büyük silah ise sahte bir polis kimliği ve soğukkanlılığıydı. Polisin bile hayal edemeyeceği kadar karanlık bir fantezi dünyasına sahipti. Yakalandığında bazı kurbanların karaciğerlerini yediği iddia edilerek herkesi dehşete düşürdü. Bu kan donduran itiraflar hiçbir zaman somut bir kanıtla desteklenmese de zihnindeki yamyamlık arzusu onu ne kadar derin bir canavara dönüştürdüğünü kanıtlamaya yetmişti. Şehrin sokaklarında yüzünü gizleyen beyzbol şapkası ve üzerinde uğursuz sarı yağmurlukla dolaşan bu adam artık sadece bir seri katil değil, Güney Kore'nin üzerine çöken kapkara bir kabustu. Bu tarz dosyaların devamı ve karanlıkta kalmış nice vakaların gün yüzüne çıkması için takipte kalmayı ve düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki dosyada yine burada buluşana dek huzurla kalın, karanlıktan uzak durun.